Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Horizon Zero Dawn Remastered'da Frame Generation teknolojisinin karşılaştırılmasını seyredeceksiniz. İki Frame Generation teknolojisi var. Daha doğrusu iki adet mod var diyelim. Biri DLSS Enabler, diğeri ise Lossless Scaling. İlk önce oyunu kare oluşturmadan açmak istiyorum. Herhangi bir mod yapmadan açmak istiyorum. E, Ayarları göstereceğim, yaptığım ayarları. Şuradan ne yapalım? İlk önce bunu yükseltme teknolojisini kullanmak istemiyorum. Kenar yumuşatmayı da SMAA'yı kullanmak istiyorum. Çünkü Temporal'dan ve diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey açık olmayacak. Kare oluşturma vesaire. Bunu da oyun içinde açacağız. Anti-lag 2 açık olacak sadece. Bu arada HDR'da açık oyunda. Bu arada 4K video çözünürlüğü açamadım. Çünkü takılıyor. Muhtemelen 4K video kayıt yapamıyorum. Onun yerine işte 1728p 4K yakın bir video kayıt teknolojisine kullanacağım. Çok yüksek değil, yapacak bir şey yok bu. Şu an doğal olarak ben 4K oyunu görürken siz 4K görmeyeceksiniz. HDR'ı açtığımı nasıl gösterebilirim yahu? HDR, HDR, evet hepsi HDR açık gördüğünüz gibi ve oyun mükemmel çözünürlükte. Anti-lag 2'yi açalım. 86 FPS alıyorum. Herhangi bir kare oluşturma olmaksızın. Ee, 86 FPS tam. Buradan karemizi oluşturalım ve kaç FPS alacağımıza bakalım. FSR 4.1.0 kare oluşturma teknolojisini kullanacağız. Ve 135'e çıktı. Bunu 130 140 özür dilerim. 140'ın yarısı 70'tir. 86 değil mi? 70 86'nın yüzde kaçıdır diyelim. %80 yani %19, %20 diyelim biz. %20'lik bir performans kaybımız oluştu. Durduk yere. Ee, Düz %20 bir performans kaybettik bu arada. Ee, Ama 140 FPS'e çıktık. Şöyle bakalım. Bu arada oyunun içindeki entegre kare oluşturma teknolojisi ve herhangi bir FPS upscaler yok, pardon. Upscaler teknolojisini çözünürlük yükseltme teknolojisini kullanmıyorum. Bir de çözünürlük yükseltme teknolojisini kullanmak istiyorum. SMMA'dan FSR'a geçelim ve bunu kalite yapalım. 2K'dan şu an 4K'ya yükseltiyor. Ve biraz blurlanma artlama çok az. Çok da fazla değil bu arada. 140 FPS'e çıktık. Hemen SMA'da 86 FPS değil mi? Aynen. Bunda da 90 FPS'e çıktık. Yani FSR teknolojisi aşırı maliyetli bir teknoloji. 86'dan 90'a çıktık sadece. Şöyle yapalım, pardon. Karşılaştırmak için şunu şöyle duralım şurada. Duman gözüksün, 92 FPS. Buradan kapalı SMMA'yı uygulayacağım. Özür dilerim. 79 FPS'ten kaç FPS çıktık? Bu arada gözle görülür bir temporal anti-aliasing daha mı iyi anlamadım ama bilmiyorum tabi. Daha mı net anlamadım. Sanki SMMA daha keskin. Velhasıl kalite farkını anlayamıyorum. Şu an 89 FPS'e çıktık, değil mi? 76'dan 89, 90.
%20, %19 gibi bir kazanç elde ettik. Velhasıl görmüş oldunuz. Şimdi SMA'da ben şey yapacağım. Lossless Scaling'i göstereceğim. O yüzden SMMA'yı kullanacağım. Herhangi bir kullanmak istemiyorum kare oluşturma teknolojisini. 82 FPS alıyoruz şu an. Lossless Scaling'imizi açıyoruz. Ayarlar bu 2. %50. %25 mi olsun? %50 olsun. Bu 1 olsun. Bunlar okey. Şöyle gelelim abi. F9 ile tabi anti-lag'ı 164 FPS alıyordu ama şöyle anti-lag kapatmam lazım. Tam 160 FPS alıyoruz ve herhangi bir gecikme yok. Gecikme 0. 4x aşırı derecede bir gecikme oluyor. Şöyle F9'da kapatalım. Lossless Scaling'e gelelim. 3x'e gelelim. Tekrar. Evet, base FPS'ten düştü. 7.14.21. Base FPS'imiz düştü. Bir gecikme hissediyorum. 3x'te gecikme kesinlikle hissediyorum. Anti-lag'ı açalım. Anti-lag'da da bir kare hesaplıyor mu bilmiyorum ama eee, yani sistem gecikmesini 30 ms olarak hesaplıyor. Şöyle bir dakika. Aa, 3-4 ms arttırdı. Anti-lag 30 ms'e çıktı. 25 ms. 25 ms unutmayın. 30 ms. 5 ms arttırıyor. 2x'e gelelim. 2x kaç ms arttırıyor? Hala 25 ms. Şu an bir anti-lag'ı kapattım da. Tekrar 4x'e gelelim. Oo. 4x bakın 36 ms'e kadar çıkardı. Yani hiç gerek yok. Çünkü zaten 4 katını çıkaramıyor. 6, 12. Yok, çıkaramıyor zaten 4 katına. Yani gereksiz bir teknoloji. 4x yapamıyor bu arada. Tabii %25'e çekersek yapar muhtemelen de. Şöyle yapalım. 86, 88. Direkt düştü FPS'im. Yine yapamıyor. Ne yapamıyor? Bunu şöyle %25'e çekelim. Görüntü kalitesi nedense düşmüyor bu arada. 85, 89. Tabii bakın 88, %76. F9'da kapatıyorum. Şu an bir gecikme zaten görmediğini söylüyor oyun bu arada. Ben de gecikme hissetmemin 2x'e sebebi bu sanırım. 2x'te fazla bir gecikme yok. Hatta çok az. Muhtemelen anti-lag onu kapatıyor zaten o gecikmeyi. Örnek veriyorum 3 ms gecikme veriyorsa o 3 ms'i gecikmeyi de kapatıyor. Yani hiç gecikme olmadan direkt 160 FPS gördüğünüz gibi alabiliyorum. Ve çözünürlük de düşmüyor. Yani çözünürlük aynı çözünürlük. Daha doğrusu %25'ten yapıyorum ama HUD'da belli oluyor. Bir ghosting oluyor mu? Ghosting oluyor mu anlamadım ama olmuyor sanki ya. Yani ghosting görmüyorum ben. Şimdi bunu yaptık. Oyunumuzu tamamen kapatalım arkadaşlar. Bu arada kaydediyor, evet. Screen recorder'ımız burada kalsın, önemli değil. Şuradan arkadaşlar şuna geliyoruz. İlk önce yüklememiz gerekiyor. Ben biraz seri olacağım. Bunu yapmanız gerekiyor. Ardından bu yolu kopyalıyorsunuz. Tekrar buna geliyorsunuz. Yolu yapıştırıyorsunuz. Version değerli olacak. Neden olduğunu anlayacaksınız. Bu da açık kalabilir. Ben böyle yüklüyorum. Şuna kapatalım. Finish diyelim. Ve şuradan şunu silmemiz gerekiyor. Şu ikisini silelim. Bunu yükledi çünkü bu ikisi bozuyor. Buradan DS Enabler var. Değil mi?
Şu iki dosyayı kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. Şu DXG'yi de siliyoruz. Sonra tek açıyoruz. Buradan anti-lag'ı kapatacağız arkadaşlar. Anti-lag kapalı olacak. DLSS kare oluşturma, SMMA açık olamaz. Buradan neyi açalım, neyi açalım, neyi açalım. Yani sonuçta bunların hiçbir önemi yok. Özür dilerim. Kapalı da olamıyor sanırım. Bir kapalı deneyelim ama olamıyor diye hatırladım. Home tuşuna basalım. Hmm. Kapalı olamıyor. Gördüğünüz gibi bozuluyor oyun. Yani hiçbir şekilde hani kapalı olmadan çalıştıramıyorsunuz. Şunu değil. Ya bunu açacaksınız. Sonradan insert'e gelip buradan da artık en kalitelisi FSR 4.0 olduğu için bunu açacaksınız. Şu an 110 FPS alıyor. Bizimki kaçtı? Bir de bakalım. Sanki çözünürlük düştü gibi tabii hava şey oldu. Kötü oldu bu açıdan. Ee, ama bir çözünürlükte kötülük yok. Şu an gördüğünüz gibi 112 FPS alıyoruz. FPS'imiz 55'e düştü bu arada. Oh, şöyle ısınalım. Ateşin yanındayız ama. Velhasıl 110 FPS alıyoruz. Bir şey değişmiyor. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Ben şimdi ne yapmıştım? Flow scale'i %25 yapmıştım. Öyle değil mi? Bu da 1080p'ye tekabül eder. Buradan 1080p olacak şekilde çözünürlüğü arttırmanız gerekiyor. Upscaling'i. Buradan da DLSS performans moduna seçeceksiniz. Bakın 1080p oldu. Oyunun çözünürlüğü şu an 1080p'den 4K'ya yükseltiliyor. Ve şu an gördüğünüz gibi bakın blurlu bir oyundan net bir oyuna bunu kastediyordum işte. Bakın şunları seçebiliyorsunuz değil mi? Ama şimdi oyununuz içindeyken seçemiyorsunuz. Oyununuz çözünürlüğü bulanıklaştı. Ben bunu kastediyorum. Ama gecikme anlamında yine aynı gibi. Gecikmesi aynı. Çözünürlüğü düştü. Peki Lossless Scaling, iki ekran kartıyla Lossless Scaling Frame Generation'ın artısı ne? Kalite artması. Kalite artıyor. Bu arada anti-lag açamıyorsunuz. Anti-lag'ı niye açamıyorsunuz diye soracak olursanız takılma yapıyor. Sonra hali hazırda zaten anti-lag'ı açık aslında. Şuna geçelim, göstermek istiyorum. Bakın. Latency flex deinitialized diyor. Yani devre dışı bırakıldı. Şuradan şöyle çevire göstereyim. Bakın başlatılmamış. Ben devre dışı bırakıldı diye hatırlıyorum ama neyse yanlış biliyormuşum. Ee, şu an 10 FPS daha fazla alıyoruz sanırım. Gecikmeyi hesaplayamıyorum. Anti-lag açamadığımız için. FSR 4.1.0'dan daha fazla FPS alıyoruz DLSS Enabler ile. Ve en önemlisi şu. Burada latency modu açık. Aha. Şu an tamam. Şu an kaliteye daha rahat bakabilirim. Bakın. Karakterlere. Gördünüz mü?
Çözünürlük düşüşü net görebiliyorsunuz. Umarım görebiliyorsunuzdur videoda. Yani umarım görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Çözünürlük düşmüş olduğunu ben net görüyorum. Şimdi de ne yapacağız? 4x'i deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Şöyle override değil, dynamic frame generation. Bak 3x yapıyor. Bazen 2x'e. Burada hedef FPS'im 300 diyorum. Buradan auto değil custom deyip bunların hepsini en yükseğe çekip şöyle yaparsanız 4x'e yapar. Genellikle 4x 3x olur. Ee, tam 4x FPS alıyorsunuz ama aşırı derecede ghosting oluyor. Ghosting'i de nasıl düzeltebilirsiniz? Aa, zaten bu açıkmış. Ghosting'i düzeltmenin bir anlamı yok. Yani 280 FPS alıyorsunuz ama gecikme anlamında, yani nasıl desem, şimdi hesaplayamadığımız için gecikmeyi göremiyoruz. Anti-lag çünkü kapalı. Anti-lag göstergesi kapalı. Şöyle göstereyim bakın. Kapalı yani şu an. Zaten hesaplayamıyor gördüğünüz gibi. Ee, ana FPS'imiz 60, bazen 50, bazen 80. Ama tabi FPS yüksek mi yüksek? Tabi bu değerleri şeyde alamıyorsunuz. Lossless Scaling'de. Şimdi ne yapacağız? Hemen tekrardan şundan gelelim. Off diyelim. Persist diyelim. 2x'te ghosting çok az bu arada. 2x çok güzel mod yapımcısı. Gerçekten de FSR 3.1'i çok güzel bir şekilde adapte etmiş yani. FPS kaybınız da performansla %20'ye düşürmüş. Buradan yapmak istediğim şey ne? Bunu kapatmak. Bunu kapatmak. Bunu da SMMA'ya getirmek. Sıfır performans kaybı ile ne kadar yapabiliyoruz? F9 açmak. 160. Sıfır kalite kaybıyla ben. Ha, benim farkım ne? Siz kalite kaybı olmadan, kalite kaybı yaşayaraktan bu FPS'leri alıyorsunuz. Ben kalite kaybı olmadan 160 FPS alıyorum. Farkı bu. Gecikme anlamında şöyle şeyi açmam lazım. Özür dilerim. Ha, onu açtığım için tabii bozuldu. Kapatmam gerekiyor. Antilag'ı. Şey açmam gerekiyor maalesef. Hesaplayamıyordu o antilag'ı açmadığım için. Antilag hesaplayamıyor tabii. Şunu açmam gerekiyor, özür dilerim. Şu an antilag'ı dönüştürüyor. Hemen şuna da bakalım. Var mı bir şey? Yok. Fake LMP bir şey vermemiş. Tekrar bakarım. Şuradan bunlarda sorun yaşadım. Fake LMP log nerede? Hmm, yine aynı. Tamam. Yani dediğim gibi mantık bu. Ben sıfır kayıpsız FPS alıyorum. Siz kalite kaybı olmadan siz kayıplı olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.